Kuyulara merakla bakarken şöyle bir kafayı uzattık, baktık orada bir amca. Suyu dolduruyor, yukarıdakiler çekiyor. Suya ulaşmak gittikçe zorlaşıyor. Bütün ihtiyaçları bu suyla karşılanıyor. Burada hayat zor. Su aşağı yukarı 50 kilo. Hayvan biraz zorlanıyor. İçeriden çıkan su çok temiz değil. Fakat insanların bundan başka çaresi yok. Baktık küçük çukurlar var. Orada bir topluluk var. Arabamızı kenara çektik, topluluğa doğru ilerledik. Kuyulara merakla bakarken baktık kadınlar, erkekler su çekiyorlar. Baktık içeride bir adam var. Kuyuların giriş kısmı küçücük, bir çocuğun girebileceği şekilde zaten. Ben içeride bir çocuk olduğunu düşündüm. Fakat şöyle bir kafayı uzattık, baktık orada bir amca. 65-70 yaşlarında bir amca. Orada suyu dolduruyor, yukarıdakiler çekiyor. Amca dedi ki bugün son günü, bugün buradan ne su aldık, yarın buranın işi bitti. İnsanlar yağmur sezonundan kalan suları son alabildikleri limitine kadar alıyorlar. 10-15 metre içeriye iniyorlar ve daha sonra inemiyorlar. Artık buradan alabildikleri suyla kendi ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Son artık suları amca aldı ve kendisi de çıktı. Orada topluluk, işte bir kısmı eşeklerle geliyor, sularını almaya gidiyor. Bir kısmı nereden ne kadar su bulabileceğinin telaşına düşmüş. Bunun gibi irili ufaklı birçok kuyu var. Ama oradan çıkan o bulanık suyu normalde hayvanlar direkt içiyor. İnsanlar da aslında direkt içiyor ama çok bulanık olduğu zaman bulanıklığın dibe çökmesini bekliyorlar. Temiz bu şekilde içebiliyor veya tülbentlerini ağızlarına koyuyorlar. O şekilde su ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Çad'ın kuzeyine doğru geldiğinizde suya ulaşmak gittikçe zorlaşıyor. Güneyde 10-15 metrede çıkan su burada 25 metreden başlıyor. Yağmur suları tamamen iyice dibe çöktü. Buradaki son kuyuların son sularını alıyorlar. Biraz önce amcamız oradan son sularını aldı. Buradan 1-2 günlük daha suyu alacak. Eğer bugün o suyu alamasaydı yarın o da bitecekti. Ve çıkardığı su bu. Bu suyla hem hayvanlarını sulayacak, hem kendileri kullanacak, aynı zamanda tarımda kullanacak. Bütün ihtiyaçları bu suyla karşılanıyor. Aynı zamanda içme suyu. 6 ay boyunca bu suyu alabiliyorlar. Yazın kurak günlerinde 60 metreye kadar su bulmak için inmek zorunda kalıyorlar. Yani burada hayat zor. Kuzeyde hayat biraz daha zor. Burada yaşamak gerçekten çok zor. Allah bu insanlara kolaylık versin.
Çad'ın genelinde devletin yaptırdığı kuyular var. Bundan 10-15 yıl önce ihtiyaç olan bölgelere su kuyuları yaptırmış. Bu daha çok kuzeyde yer alıyor. Kuzeye yaptırmasının sebebi kuzeyde normal manuel pompalar, manuel tulumbalar çalışmıyor. Bundan dolayı buralara birkaç bölgeye kara kuyular yaptırmış. Biz de Çad'ın Adelema köyü yakınlarındaki büyük kara kuyuya gittik ve sabahleyin çok merak ediyordum katırlarla su çekildiğini, o bölgedeki insanlar için çok önemli bir yer olduğunu, ilginç bir yer olduğunu biliyordum. Heyecanlandım ve sabah erkenden oraya gittik. Köye ilk vardığımızda kalabalık insan topluluğu ve hayvanlar gördüm. Yani dışarıdan ilk baktığında çok farklı bir görüntü vardı. 4 tane katırların üzerinde küçük çocuklar ve devamlı 30 metre gidip geliyorlar. 30 metre gidip geliyorlar. Çocuklar o kadar alışmış ki gidecekleri, duracakları yeri dahi biliyorlar. Çok ilginç bir görüntüydü. İlk baktığımda katırın birisi bir tarafa, birisi öbür tarafa gidiyor. 4 tane katır ayrı bölgelerden kuyudan su çekiyorlar. Bu makaralar ipin kolayca dönmesini sağlıyor. Normalde bu insan gücüyle de çekilebilir ama su 60 metreden yukarıya çıktığı için katırlar yardımıyla çekiliyor. Katırlara da özellikle küçük çocukları bindiriyorlar. Şimdi geldi suyumuzun bir tanesi. Bu arada çocuklar da faydalanıyor gelen sudan. Hop hop. Ah. See, the world is getting better now. Feel the change is coming on my way. Keeping hope as higher as I can. Moving on, embracing destiny. Carry on, despite all my past. Into tomorrow's bright and shiny days. İpi ilk saldıklarında suyu doldurmak için 3-4 defa bu şekil çekiyorlar. Zaten hissediyorsunuz dolup dolmadığını. Sebo bak bakayım bir. Evet. Suyun dolduğundan emin olduktan sonra atı gönderiyorlar. Bak yardım ediyorum sana. Niye gülüyorsun bana? Bizim acemiliğimiz de tabii onları biraz güldürüyor. Suyu tam doldurmuşum bak. Suyu doldurma tekniğini iyice öğrendim. Ah. I'll sing a song of victory ahead. I'm gonna dance. Lying back, seeing through my time, imagining how life used to be. Yaklaşık 80 metre derinliğindeki kuyudan 60 metreden su çekiyorlar. Orada 20 metre civarında rezerv var. Kenarında çok fazla korunak yok. Rehberimizden aldığımız, köy muhtarından aldığımız bilgilere göre burada zaman zaman hayvanlar, çok susayan hayvanlar su bulamadığında içeride düşüp öldükleri, orada kaldıkları oluyormuş. Zaman zaman kuş, hayvan cesetleri çıkardıkları oluyormuş. Burada her aile kendi atını, kendi makarasını getiriyor, sularını çekiyor.
Daha sonra makarasını alıyor. Bir sonraki çekecek olan kendi makarasını takıyor. Kendi atıyla beraber çekiyor. Tak abi sen. Allah'tan at binme tecrübemiz var da kolay atlattık. Karakoyun'un etrafında yaklaşık 40-50 dakikalık yoldan insanlar buralara geliyor. Su ihtiyacını çektikten sonra eşeklere yüklüyorlar ve daha sonra götürüyorlar. Eğer çoban hayvanını sulamak için geldiyse o da kendi katırıyla, kendi imkanlarıyla suları boşaltıyor. Önce hayvanlarını suluyor, daha sonra diğer çobanlar sürüsünü bekletiyor ve daha sonra onlar getiriyor. Bu döngü akşama kadar devam ediyor. Su aşağı yukarı 50 kilo. Hayvan biraz zorlanıyor. Baksanıza biraz yan yan yürüyor. Yaklaşık 30 metre civarında falan katırlar suyu çekiyorlar. Oradan işaret gelince duruyorlar. Of of. Sürü ipin altından geçmeye çalışıyor. Tekniği var. Sürü ipe dolaştı. Hızlı geçtiler. Hemen küçük kızın tecrübesi var. Biraz geri geldi. Babası oradan kontrol etti. İpi yere indirdiler. Sürünün geçmesini beklediler. Şimdi çocuk tekrar yeni bir su doldurmak için kuyunun başına gidiyor. İçeriden çıkan su çok temiz değil. Fakat insanların bundan başka çaresi yok. Bu kuyular bunlar için aslında nimet olmuş.
Bugün benim için değişik bir tecrübe oldu. Bir yudum suya insanların ulaşmak için ne çabalar sarf ettiğini gördüm. Duygulandım. Onlarla o günü yaşadım. Bazen bizim önemsemediğimiz şeylerin bazı insanlar için ne kadar önemli olduğunu bugün burada ben anladım.